kokain kaçakçılığının kitlesel bir endüstriye dönüştüğü yıllarda Kolombiya'da iki büyük örgüt yükseldi. Medellin Karteli ve Cali Karteli. İlkinin adı, lideri Pablo Escobar'ın şöhreti sayesinde dünyanın her köşesine ulaştı. Ancak birçok araştırmacıya göre Cali Karteli rakibinden daha örgütlü, daha sabırlı ve sonuçta daha etkiliydi. Medellin çoğu kez dürtüsel kararlarla hareket eden uyuşturucu baronlarının gevşek ittifakı gibiydi. Cali ise açık iş bölümü, disiplinli lojistik ve uzun vadeli planlar üzerine kurulmuş bir suç şirketini andırıyordu. Medellin, kokain pazarına ilk yerleşen örgüt olduğu için uzun süre lider konumdaydı. Fakat Cali, rakibinin hatalarını adım adım değerlendirdi. Sonunda onun zayıflamasından yararlanarak nüfuz alanını Amerika kıtasının ötesine, dünyanın birçok bölgesine taşıdı. Cali'deki kokain ticaretinin erken öncülerinden biri, kokainin kara papası diye anılan Benjamin Herrera Suleta'ydı. 1974'te Georgia eyaletinin Atlanta kentinde kokain kaçakçılığından mahkum edilmiş, kısa süre sonra kaçmış ve Cali'ye yerleşmişti. Kolombiya'ya getirilen koka hamurunun işlenip Amerika Birleşik Devletleri'ne sevk edilmesi için bir dağıtım ağı kurdu. Haziran 1975'te o günlerin ölçülerine göre çok büyük sayılan bir kokain sevkiyatıyla Cali'de yakalandı. Ancak izleyen yılın Mart ayında serbest bırakıldı. Önce Antiokya'da dolaştı, daha sonra iade edilme korkusuyla kıtanın güneyinde uzun süre saklandı. Onun Cali'de bıraktığı boşluğu, Rodriguez Orejuela kardeşler ile çocukluk arkadaşları Jose Santa Cruz Londoño dolduracaktı. Ağabey Gilberto, satranç oyuncusu lakabıyla tanınıyordu. Kardeşi Miguel ise daha sonra örgütün günlük işleyişine hakim olan isimdi. Jose Santa Cruz Londoño ise ortakları arasında Chepe diye anılıyordu. Üçü de başlangıçta Luis Fernando Tamayo Garcia'nın yönettiği Los Chemas adlı çeteyle bağlantılıydı. Kartelin kuruluş yılları ve bu üç ismin aile geçmişi çelişkili anlatılarla örtülüdür. Kesin bilinen, Rodriguez kardeşlerin Tolima ilindeki Marcatalia çevresinden geldiği ve Cali'nin yoksul Baltasar mahallesinde büyüdüğüdür. Gilberto 1939'da, Miguel ise 1943'te doğdu. Gilberto, liseyi bitirmediği halde genç yaşta eczacılık sektöründe çalışmaya başladı. Miguel ise hukuk eğitimi aldığını söylüyordu. Ancak daha sonra birçok tanık, üniversiteye kütüphane bağışı ve dekana verilen hediyeler karşılığında diplomasını satın aldığını iddia etti. Gilberto, 1991'de Time dergisine çocukluğunu anlatırken, babasının ressam ve teknik ressam, annesinin ise ev hanımı olduğunu, 3 erkek ve 3 kız kardeş olduklarını söyledi. 15 yaşında Cali'de bir eczanede tezgahtarlığa başlamış, 20'li yaşlarında yöneticiliğe yükselmişti. 25 yaşına geldiğinde 10 yıllık tecrübesinin ardından kendi eczane işini kurmak için ayrıldığını anlatıyordu. Bu anlatının en azından bir kısmı doğruydu. Gilberto ve kardeşi eczacılık sektöründe çalıştı. Buradan yasal yollardan satılan bazı ilaçlara erişim sağladı. Yaklaşık 10 yıl sonra Gilberto, Drogas La Rebaja adlı eczane zincirini kurdu. Buna paralel olarak kardeşler, Cali sokaklarındaki suç çevrelerinde de itibarlı hale geliyordu. Jose Santa Cruz, Londoño 1943'te doğmuş, Rodriguez kardeşlerle aynı okula gitmişti. 1969'da üçü de Los Chemas çevresine katıldı. Çetenin yabancı uyrukluların ve varlıklı iş insanlarının kaçırılmasıyla bağlantısı vardı. Rodriguez kardeşlere daha tali roller verildiği, Chepe'nin ise örgütün önde gelen isimlerinden olduğu iddia ediliyordu. Geleceğin Cali liderlerinin sahte dolar soruşturmalarında adlarının geçtiğine dair bilgiler de vardı. Ancak yargıçlara yöneltilen tehditler yüzünden bu dosyaların hiçbiri mahkemede sonuçlanmadı. Gilberto'nun suç kariyerinin başlarında satranç oyuncusu takma adıyla patlayıcı düzenekler hazırladığı da ileri sürülüyordu. Kardeşler, dönemin pek çok kaçakçısı gibi işe esrarla başladı. Fakat daha değerli ve taşınması daha kolay olan kokain öne çıkınca rotalarını değiştirdiler. 1975'e gelindiğinde Peru'dan Cauca Vadisi'ne küçük miktarlarda koka hamuru taşımaya başlamışlardı. Kaçırma eylemlerinden elde edilen parayla küçük bir uçak satın aldılar. Bu uçak daha büyük miktarlardaki hamuru taşıyor. Madde Nariño ve Cauca nehirleri kıyısındaki laboratuvarlarda arıtılıyordu.
Aynı yıl resmi raporlarda uyuşturucu kaçakçısı olarak anılmaya başladılar. Çocukluk arkadaşları Hernando Guerrero, 1970'lerin ortasında sadece dağıtım bağlantıları kurmak amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderildi. Kısa bir süre sonra Medellin kartelinin önemli ailelerinden Ochoa kardeşler de benzer bir yol izleyecekti. Cali kartelinin kurucularının her biri örgütün büyümesine katkı veren farklı bir role sahipti. Kısa boylu ve tombul Gilberto ilk bakışta zararsız görünüyordu. Fakat acımasız, soğukkanlı ve hesapçı yaklaşımı ona satranç oyuncusu lakabını kazandırmıştı. Başlangıçta uygulamadan sorumlu yöneticiydi. Zamanla örgütün uzun vadeli stratejisini çizen başlıca isim oldu. Miguel, kartelin günlük işlerine en küçük ayrıntısına kadar karışan bir denetçiydi. Eski DEA ajanı Ruben Prieto, çalışanların Gilberto'yu sevilen, babacan bir figür gibi gördüğünü, buna karşılık herkesin Miguel'dan korktuğunu anlatıyordu. Örgütün güvenlik şeflerinden Jorge Salcedo da Miguel'in kötü bir ruh halinde olduğu günlerde ofisine girilmemesi için herkese haber verildiğini hatırlıyordu. Jose Santa Cruz Londoño, yani Chepe, sert görünüşlü ve kaba mizaçlıydı. Üç kurucu arasında en acımasız isim olarak tanımlanıyordu. Kartelin uluslararası kokain nakliye ağının sürekli koordinatörü haline geldi. Helmer Pacho Herrera Buitrago ise diğerlerinden sonra örgüte katıldı. 1951 doğumluydu ve Cali patronlarının en genciydi. Benjamin Herrera Suleta'nın oğlu olabileceğine dair söylentiler vardı. Fakat Pacho bu konuda hiçbir açıklama yapmadı. Teknik eğitim aldıktan sonra mesleki vizeyle New York'a gitti. Para biriktirdi ve bir süre yarı yasal bir kuyumculuk işletmesi yürüttü. 1970'lerin ortasında kokain ticaretine girdi. 1975 ve 1978'de 2 kez tutuklandı. Kısa bir hapis cezasının ardından 1983'te Cali'ye döndü. Kartelin kurucularıyla yaptığı tedarik ve dağıtım anlaşması, New York'taki kendi ağını sağlamlaştırmasına ve büyütmesine izin verdi. Daha sonra yönetim kadrosuna katıldı. Bağlantılarını kullanarak Juan Mata Ballesteros üzerinden Meksikalı ortaklara ulaşılmasında önemli rol oynadı. Kartel yöneticileri arasında hakkında en az şey bilinen isimlerden biriydi. Kamuoyunda dürüst bir iş insanı görüntüsü verme çabasına da pek girmedi. 1970'ler boyunca Cali karteli ağını güçlendirdi, örgütlenmesini ve lojistiğini geliştirdi. Aile ilişkilerinden, suç dünyasındaki bağlantılarından ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Kolombiyalı göçmen topluluklarından yararlandı. Bu noktada Medellin'deki rakiplerinden ayrıldılar. Medellin karteli, Miami ve Güney Florida'da alan açmak için şiddeti sıkça kullanıyordu. Cali ise New York'ta sessizce kokain pazarı kuruyordu. New York Emniyeti'nin kartelin varlığını anlaması yıllar aldı. Sadece Mart ile Ekim 1978 arasında Cali karteli, ajanların gözleri önünde 26 milyon dolar değerinde kokain sattı. Karteli New York'ta temsil etmek üzere gönderilen Geraldo Soto, 3 yıl içinde son derece hızlı büyüyen bir dağıtım ağı kurdu. Örgütü hedef alan görev gücü bu ağı ortaya çıkardığında, Soto'nun yerini Santa Cruz Londoño aldı ve faaliyet kesintisiz sürdü. O günlerde Gilberto Rodriguez, Jorge Luis Ochoa ile birlikte Panama'da bir bankanın sahibiydi. Amerika Birleşik Devletleri'nde elde edilen gelirlerin büyük bölümü bu bankaya aktarılıyordu. Para daha sonra Kolombiya bankalarının Panama'daki iştiraklerine ulaşıyor, yaklaşık 30 paravan şirket üzerinden aklanıyordu. Bu düzen kusursuz değildi. 1970'lerin sonunda Kolombiya'da aynı adı taşıyan kuyumcu dükkanlarının sahibi Japon Ishiro Kawai, New York'ta tutuklandı. Yanında yaklaşık 3 milyon dolar bulunan bir evrak çantası vardı. Kawai, değerli taş işi üzerinden kartel için para aklıyordu ve kısa sürede ifade vermeye başladı. Onun verdiği sınırlı bilgi, Rodriguez'lerin Alabama'daki bir çiftliğine baskın yapılmasına yol açtı. Çiftlikte, kokain taşıyan küçük uçakların kullandığı bir pist bulundu. Araştırmacılar ayrıca Kolombiya'dan ahşap getiren bir kapı fabrikasını inceledi. İthalatçı, Maryland eyaletinin Baltimore kentinde depo kiralayan Atlantic Lumber şirketiydi. Sevkiyatlardaki tahtaların her biri 3 metreden biraz uzundu.
ve 10 santimetre kalınlığındaydı. İçlerinde her biri 2,25 kilogram kokain içeren sarımlar bulunuyordu. Şirket Jorge Suarez ve Miguel Barbosa adına kayıtlıydı. Bu iki kimliğin Santa Cruz Londonio ile Jose Patino'ya ait olduğu, o dönemde New York'un en büyük kokain dağıtıcıları arasında yer aldıkları anlaşıldı. Bu soruşturma, Daniel Ocampo'yu takibe alan ajanlara ulaştı. DEA zaten Santa Cruz Londonio'yu izliyordu. Çepe Cali'ye dönmüş, Gilberto ise dağıtım ağını denetlemek için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmişti. Miguel Kolombiya'da kaldı. Ülkenin üst sosyal çevrelerine nüfuz etmeye çalışıyordu. Gazeteci Alberto Heraldo, şirket temsilcileri ve üst düzey kamu görevlileri arasındaki etkisiyle onun en güçlü halkla ilişkiler bağlantılarından biriydi. Ocak 1980'de Ocampo'nun telefonu dinlendi. Ay sonuna doğru New York'taki Waldorf Astoria Oteli'nde Fernando Gutierrez adına tutulan odayı sık sık aradığı belirlendi. Ocampo, aynı ayın sonunda $300.000 nakitle yakalandı. Üzerindeki belgeler, ayda $2 milyon değerinde kokain işlemi yaptığını ve Cali kartelinin büyük dağıtıcılarından biri olduğunu gösteriyordu. Soruşturma Luis Borkin ve Manuel Vazquez adlı iki Kolombiyalıyı daha açığa çıkardı. Ocampo'nun yakalandığı gün Fernando Gutierrez otelden ayrıldı. Fakat Florida'daki Grove Island binasına kendi adresini kaydettirerek büyük hata yaptı. Bina yöneticisi bir fotoğraftan Jose Santa Cruz'un bu kişinin düzenli ziyaretçisi olduğunu teşhis etti. Fernando Gutierrez'in gerçekte Gilberto Rodriguez'ten başkası olmadığı ortaya çıktı. Şubat 1980'de ajanlar, Cali kartelinin liderlerini hem yüzleriyle hem adlarıyla belirleyebilmişti. Gilberto operasyonlarını daha sakin bir bölgeye taşımaya karar verdi. Adamlarından Himeme Mona'ya, Alabama'nın Pulpol kentinde $800.000 bir sığır çiftliği almasını emretti. Mona oraya uçak pisti yaptı, ancak 200 baş hayvanı peşin parayla, piyasa değerinin çok üstünde bir bedelle alınca dikkat çekti. Yetkililer Eylül 1981'de çiftliğe uyuşturucu parasıyla satın alındığı gerekçesiyle el koydu. DEA, 1978'den 1981'e kadar geçen 3 yılda kartelle bağlantılı $2 milyon nakit, 70 silah ve sokak değeri $50 milyon aşan 200 kilogramdan fazla kokain ele geçirdi. Yaklaşık 40 örgüt üyesi belirlendi, birçoğu kokain kaçakçılığından mahkum edildi ve liderlerin kimliği tespit edildi. Buna rağmen 3 yıl sonra dahi soruşturmanın Cali kartelinin genel faaliyetini belirgin biçimde aksatmadığı anlaşıldı. Gilberto memleketine dönmüştü. Çepe ise Amerika Birleşik Devletleri'nde kilit isim olarak kalmış. New York'u kartelin temel kokain merkezlerinden birine dönüştürmeye çalışıyordu. Sağ kolu Cervantes, dağıtım sistemini sonradan ayrıntılı biçimde anlattı. 1980'lerin başında sevkiyatlar Miami'den New York'a gidiyordu. Ürün çoğu zaman sıradan görünen otomobillerin ustaca saklanmış bölmelerinde taşınıyordu. Kurye varınca patronun verdiği çağrı cihazı numarasını arıyor, otele gidip aracı teslim alacak kişiyi bekliyordu. Kurye anahtarları alıyor, bir saat kadar sonra boş otomobille dönüyordu. Cervantes, 1980 ile 1983 arasında her seferinde 30 ila 35 kilogram kokain taşıyarak yaklaşık 100 kez New York'a gitti. Kilogram başına sokak değeri yaklaşık $30.000'dı. Bu dönemde nakledilen ürünün toplam değerinin en az $90 milyon olduğu hesaplandı. İlk zamanlarda çepe, para, silah ve ürünü Washington Heights ile Manhattan'ın aşağı doğu yakası gibi Latin nüfusun yoğun olduğu bölgelerdeki gizli evlerde tutuyordu. Ancak bu yerlerde çalışanları öldürülüyor, para ve uyuşturucu çalınıyordu. Kartel büyüdükçe gizli evleri önce Queens ve Manhattan'daki orta sınıf mahallelere, sonra Westchester'a ve Long Island'a taşıdı. Çepe, özellikle Queens bölgesinde çok sayıda gayrimenkule erişimi olan emlak şirketlerini de satın aldı. Macizo Realty adlı şirket, örgüte cep telefonları ve sahte belgeler sağlıyordu. Daimi oturum hakkına sahip, kusursuz İngilizce konuşan emlakçılar sahte isimlerle kira başvuruları yapıyor, sözleşme imzalıyor ve faturaları ödüyordu. Cali karteli,
Sanki daireleri kendi kendisine kiralıyordu. Bu şirketler, kartelin 1970'lerin sonu ile 1980'lerin başında New York'ta kurduğu geniş destek ağının yalnızca bir parçasıydı. Ağın maaşlı isimleri arasında soru sormadan nakit kabul eden otomobil satıcıları ile sahte rozet ve kimlik sağlayan motorlu taşıtlar dairesi görevlileri de vardı. Tüm işlemler özenle defterlere işleniyordu. Polisin Santa Cruz grubunun mali kayıtları üzerinde yaptığı inceleme, haftalık gelirin yaklaşık 4 milyon dolar olduğunu gösterdi. Kartelde görev almak kolay değildi. Bir başvuru sahibi, Cali'deki örgüt temsilcisiyle önce ankesörlü telefondan görüştüğünü anlattı. Ardından kendisine şirket sözleşmesini andıran bir kurallar listesi fakslandı. 2 temel şart vardı. Mütevazı yaşayacak ve dikkat çekmeyecektin. Gizli evleri yönetenler bile sabah işe gider gibi evden çıkmak, akşam da işten döner gibi geri dönmek zorundaydı. Liste okununca küçük parçalara ayrılıp atılıyordu. Kuryelerle dağıtıcıların günün 24 saati, haftanın 7 günü ulaşılabilir olması gerekiyordu. Bunun için numaralandırılmış telefon kulübeleri kullanılıyordu. New York'a sevkiyatla gelen kurye, kulübenin numarasını çepeye bildiriyor ya da nereye gitmesi gerektiğini öğreniyor. Patron daha sonra iş konuşmak için onu geri arıyordu. Çepe, çalışanlarının kulübelerden rahatça arayabilmesi için her zaman $100 değerinde bozuk para taşımalarını şart koşmuştu. Verilen telefon numarasının yanına bir başka numara yazılıyor, böylece dışarıdan biri kağıda göz atsa bile yanlış numarayı ezberliyordu. Aynı sistem Miami, Houston ve Los Angeles'taki 3 büyük pazar içinde kuruldu. Kartelin temel ilkesi basitti. Bir üye ne kadar az şey bilirse, örgüt o kadar güvendeydi. Her çalışana Cali'deki merkezde kaydı tutulan bir kod numarası verildi. Satış müdürü onayı verir, dağıtıcı ankesörlü telefondan müşteri listesini ve buluşma saatlerini alırdı. Buluşma noktaları her hafta değişirdi. Dağıtıcı çoğu kez müşteriye 2 kilogram ürün bırakır, para o anda alınmazdı. Kartel 2 ya da 3 kilogramı vadeli veren konsinye düzeniyle çalışıyordu. Teslimatlar, polislerin çoğunun görevde olmadığını düşündükleri cumartesi ve pazar günlerinde yapılırdı. Para sayma makineleriyle borç ve alacak hesaplanır, tahsil edilen tutar yine telefon kulübelerinden üstlere bildirilirdi. Paranın Kolombiya'ya dönüşünde otomobil, ev eşyası, inşaat malzemesi ve büyük makinelerin ihracı kullanılıyordu. 4 milyon dolarlık bir otomobili satın alıp Kolombiya'ya göndermek doğrudan nakit taşımaktan daha az riskliydi. Yine de nakit de kaçırılıyordu. Kuryeler pilotların taşıdığı türden kare çantalar kullanıyor, 1970'lerin sonunda kartelin bağlantıları bulunduğu için Braniff Hava Yolları'nı tercih ediyordu. Bir seferde kaçırılan tutar, banknotların kupürüne göre 100 bin ile 300 bin dolar arasında değişiyordu. 1980'lerin başındaysa kirli paranın çoğu, Gilberto'nun ortak sahibi olduğu Panama'daki bankaya gönderiliyordu. Böylesine yüksek gelirli bir suç düzeninin zor kullanacak bir yapıya da ihtiyacı vardı. Santa Cruz'un Filistinliler diye bilinen bir suikastçı grubu bulunuyordu. Bu kişiler Julio Palestina liderliğinde Medellin'den gelmiş Kolombiyalılardı. Kartel onları Amerika Birleşik Devletleri'ne taşıdı. New York, Chicago ve Miami'de çok sayıda cinayetle bağlantılı olduklarından şüphelenildi. Sertlikleri ve iz bırakmadan kaybolmalarıyla tanınıyor. Yıllar boyunca kolluk kuvvetlerinin dikkatini kartelden uzaklaştırıyorlardı. 1980'lerin başında Cali karteli artık uyuşturucu pazarının ikinci büyük gücüydü. Güçlü bir örgütü, oturmuş lojistiği ve liderlerine saygın iş insanı hayatı yaşatacak bir mali düzeni vardı. Cali ile Medellin'in suça bakışı taban tabana zıttı. Fakat 1970'lerin sonundan 1980'lerin başına kadar nispeten barış içinde işbirliği yaptılar. Sevkiyatları koordine ediyor, işleme laboratuvarlarına yatırım yapıyor, siyasetçileri birlikte etkileri altına almaya çalışıyorlardı. Her örgütün kendine ait pazarı vardı ve 1980'lerin ortasına kadar herkese yetecek alan bulunuyordu. Liderler servetleri artarken toplum içinde serbestçe dolaşıyordu. Pablo Escobar ve Rodriguez kardeşler otomobil yarışlarına ilgi duyuyordu.
Escobar'ın ve ortağının bir yarış takımı vardı. Rodriguez kardeşler ise 2 yarış pistine sahipti. Hepsi futbolu seviyordu. Kardeşler Amerika'da Cali futbol takımını satın alıp ulusal düzeyde başarı aradı. Pablo Escobar'dan farklı olarak varlıklarını toprağa gömmüyor, dolaşıma sokuyorlardı. Eczane zincirleri, ilaç ve kozmetik üretim tesisleri, gayrimenkul, inşaat, tarım ve dağıtım şirketleri vardı. 1980'lerde nüfusu 1 milyonu aşan Cali, bu paranın etkisiyle gelişen modern bir metropole dönüşüyordu. Kentteki telefonların neredeyse tamamı kartelin denetimindeydi. Rüşvet verilen teknisyenler ve mühendisler istenen görüşmeleri dinleyebiliyordu. Binlerce taksi şoförü de örgüt için çalışıyor. Havaalanına gelen her şüpheli yabancıyı bildiriyordu. Liderler Cali kendi bölgelerine ayırmıştı. Gilberto ve Miguel kent merkezini, Intercontinental Oteli çevresini ve güneydeki Ciudad Jardin'i kontrol ediyordu. Chepe'nin bölgesi kentin güneyiydi. Pacho'nun alanı, Cali'nin kuzeyindeki Palmira ile Yumbo'yu ve Cali'nin yaklaşık 80 kilometre güneyindeki Hamundi'yi kapsıyordu. Her birinin yüksek duvarlarla gizlenmiş lüks mülkleri vardı. Bu yerlerde yüzme havuzları, tenis kortları, bowling salonları, horoz dövüşü alanları, ahırlar, dans kulüpleri, özel plajlar ve futbol sahaları bulunuyordu. Dikkat çekmemek için mütevazı Mazda otomobiller kullanıyor. Lüks araçlarını ise siyasetçilere ve ünlülere kiralıyorlardı. Yerel halkı denetlemek için kartel, siyasetin, güvenlik bürokrasisinin ve iş dünyasının kritik isimlerine rüşvet veriyordu. Gilberto'nun bankası yerel liderlere ortaklık payı sağlıyor. Bazıları bankanın yönetim kuruluna girerek ayrıcalıklı kredilerden ve ek hesap imkanlarından yararlanıyordu. 1980'lerin ortasında Cali kartelinin parası ve gücü vardı. Fakat aradıkları şey yalnızca bu değildi. Kentin köklü aileleri tarafından kendi çevrelerinden kabul edilmek istiyorlardı. Chepe, Kolombiyalı devlet görevlileri için 600 ila 700 kişilik görkemli davetler veriyordu. Buna rağmen Pablo Escobar gibi onlar da ilk aşamada seçkin çevrelerin kapısını açamadı. İşte iki kartel arasındaki yaklaşım farkı burada belirginleşiyordu. İş insanları ve sanayicilerin gittiği seçkin kulüp Kolombiya, Chepe'nin üyelik başvurusunu reddetti. Öfkelenen Chepe, rakiplerinin yapabileceği türden bir misillemeye başvurmadı. Bunun yerine, zengin Ciudad Jardín semtindeki bir tepeye kulübün neredeyse birebir kopyasını yaptırdı ve buraya Casa Noventa adını verdi. Kent dışında da yalnızca nüfus sahibi kişilerin kabul edildiği kendi kır kulübünü kurdu. Kartel patronları medyada başarılı ve saygın iş insanları gibi görünmeye çalışıyordu. Olumsuz bir haber çıktığında Gilberto gazetecileri bizzat arıyordu. Bu büyüyen etki yerel fırsatçıların dikkatini çekmeden kalamazdı. Kasım 1981'de iki kartelin liderleri, solcu M19 gerilla grubunun fidye için Marta Ochoa'yı kaçırmasını görüşmek üzere toplandı. Tarihçiler bu toplantının Cali'de mi, Medellin'de mi yapıldığı ve katılımcı sayısının 20 mi yoksa 223 mü olduğu konusunda anlaşamaz. Kesin olan toplantıdaki liderlerin yalnızca Marta'yı kurtarmakla kalmayıp gerilla tehdidine de karşılık verecek bir strateji benimsemesidir. Cali'deki bir futbol sahasına atılan bildiriler yeni örgütün kurulduğunu ilan ediyordu. MAS yani kaçıranlara ölüm. Bildirilerde kaçırma olayına karışan herkesin ağaçlara asılacağı yazıyordu. Gerillalar mesajı aldı ve Marta Ochoa'yı zarar vermeden serbest bıraktı. Fidye ödenip ödenmediği ise hiçbir zaman kesinleşmedi. İkinci MAS toplantısında karteller, kokain sevkiyatlarının nasıl düzenleneceğini, karlılığı artırmak için koordinasyonun nasıl sağlanacağını ve hangi grubun hangi pazarı denetleyeceğini kararlaştırdı. New York Cali'nin, Miami ile Güney Florida ise Medellin'in alanıydı. Kaliforniya serbest bölge ilan edildi. Fakat zamanla Cali'nin denetimine geçti. Jorge Ochoa ile Escobar iki MAS toplantısında baskın figürlerdi.
Bu aşamada Cali kartelinin Medellin'in liderliğini kabul etmeye istekli olduğu anlaşılıyordu. Jorge Ochoa ile Gilberto Rodriguez arasındaki ilişki, iki örgütün 1980'lerin başındaki birlikteliğini iyi gösteriyordu. Jorge, Cali'de büyümüş ve abi Rodriguez'in çocukluk arkadaşı olmuştu. İkili, 1970'lerin sonunda para aklamak için First Inter-Americas Bank adlı kendi bankalarını kurdu. Mevduat faizleri sessizce Panama'da kalıyor. Buradaki kazanç, General Manuel Noriega'nın ve çevresindekilerin cebine gidiyordu. Cali ile Medellin, Meksika ile de hayati ittifaklar kurdu. Cali'nin önde gelen Meksikalı ortağı, Göklerin Efendisi lakaplı Amado Carrillo Fuentes'ti. Eski yolcu uçaklarını kullanarak Kolombiya'dan Meksika'ya tonlarca kokain taşımaya başlayan ilk isimlerden biriydi. 1985'te Juarez kartelinin denetimini aldı. Juarez, Meksika üzerinden kuzeye giden kaçakçılık hatlarının en önemli sınır noktalarından biriydi. Amado Carrillo Fuentes, Meksikalı kaçakçı ağlarıyla Cali karteli arasındaki başlıca bağlantıydı. Bir analizcinin Time dergisine söylediği gibi ittifak kurmakta olağanüstü yetenekliydi. 1990'larda Meksika'nın en güçlü patronlarından biri haline geldiğinde Kolombiya'daki güçlü isim Miguel Rodriguez'le çok yakın çalıştı. İkilinin işi konuşmak için neredeyse her gün telefonla görüştüğü söyleniyordu. Rodriguez, Amerika Birleşik Devletleri'ne başarıyla ulaştırılan her 2 kilogram Kolombiya kokaini için Fuentes'e 1 kilogramlık nakliye payı veriyordu. Aralarındaki karşılıklı saygıya rağmen parayla ilgili tartışmalar hiç bitmiyordu. Bazen ürün yakalanıyor, bazen tekne fırtınaya yakalanıp batıyor, bazen de ödeme gecikiyordu. Bir olayda Carrillo Fuentes, ödeme garantisi olarak Miguel Rodriguez'e 3 Meksikalı rehine göndermek zorunda kaldı. Borcunu fazlasıyla ödeyip Meksika'da bir mülk verince bu kişiler serbest bırakıldı. 1980'lerin ortasına gelindiğinde iki kartelin ortak çabaları ve Meksika rotalarının kullanılması Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kokain pazarını doyuma yaklaştırdı. Kokainin fiyatı neredeyse 3'te 2 oranında düştü. Avrupa'da ise aynı ürün yaklaşık 4 katına satılabiliyordu. 1984'te Gilberto Rodriguez ile Jorge Ochoa, Kolombiya hükümetinin uyuşturucu kaçakçıları üzerindeki baskısından uzaklaşmak ve Avrupa pazarını araştırmak için İspanya'ya gitti. Portekiz sınırına yakın Badajoz'da büyük bir çiftlik satın aldılar. Bu mülk, Avrupa genelindeki kokain ticaretinin imkanlarını değerlendirdikleri operasyon merkezi haline geldi. Cali karteli, İspanya'nın Galicia bölgesindeki tütün kaçakçılarıyla temas kurdu. Bu kişiler kıyı şeridini ve mal saklamak için kullanılabilecek depoları iyi biliyordu. Kartel, açık denizdeki gemilerden uyuşturucuyu alıp kıyıya taşıyan tekneler kullanmaya başladı. Parayı aklamak için İspanyol ve Panama bankaları arasında hesap ağı kurdu, ayrıca gayrimenkule yatırım yaptı. Jorge Ochoa, kilit yardımcılarından Teodoro Castrellon'u İngiltere, Almanya ve Hollanda'ya gönderdi. Görevi, yerel Kolombiyalı topluluklarla temas kurmak ve Amerika Birleşik Devletleri'ndekine benzer altyapı ile dağıtım ağları oluşturulup oluşturulamayacağını görmekti. Ancak Gilberto, Jorge ve eşleri Madrid'deki Rodriguez dairesinin yakınında tutuklandı. Amerika Birleşik Devletleri iade için Madrid'e avukat gönderdi. Fakat İspanyol mahkemesi ikisini de Amerika yerine Kolombiya'ya yolladı. Rodriguez ile Ochoa'nın İspanya'ya gelişinden sonraki 4 yıl içinde Cali karteli, uzun süredir eroinin hakim olduğu Avrupa pazarında büyük ilerleme kaydetti. 1985'te 900 kilogram olan kokain piyasası, 1990'da 13 tona çıktı. 3 yıl sonra kartel Avrupa kaçakçılık ağını daha da geliştirmiş, Hamburg, Liverpool, Cenova ve Rotterdam gibi büyük limanlardan yararlanmaya başlamıştı. Cali liderleri, İtalyan organize suç çevreleriyle özellikle sıcak ilişki kurdu. Kolombiyalılar kokaini sağlıyor, İtalyanlar satışı yapıyordu. Hem Sicilyalı hem Napolili gruplarla işbirliği yaptılar.
Napoli limanındaki erişimi ve eroin dağıtım ağıyla öne çıkan Camorra, Kolombiya ürününün Avrupa çapındaki büyük toptan sevkiyatlarını yönetiyordu. Camorra'nın hizmetleri para aklamayı da kapsıyordu. İtalyan makamları bir olayda Camorra'nın Cali karteli için 40 milyon dolar akladığını belirledi. Para önce Matua'daki yaşlı bir kadının hesabına yatırılmış, kadın da bunu New York'taki paravan şirket hesabına aktarmıştı. Oradan Brezilya'daki başka bir şirketin hesabına giden para izlenemez hale gelmişti. Kokain satışları sırasında gerçekleşen tutuklamalar, kartelin Sicilyalılarla da güçlü bağları olduğunu belgeledi. Örneğin 1989'da İtalya'daki 2 laboratuvarın çökertilmesiyle 267 kilogram kokain bazı ve kokain hidroklorür ele geçirildi. Aynı yıl bir FBI muhbiri Kolombiya'dan Sicilya'ya 500 kilogramdan fazla kokain taşınmasını ayarladığını itiraf etti. 1992'ye gelindiğinde Avrupa'da büyümeyi hızlandıran 2 gelişme yaşandı. Birincisi, 1989'da Berlin Duvarı'nın yıkılmasının ardından Komünist Blok'un ve Sovyetler Birliği'nin 1991 sonunda çözülmesiydi. İkincisi ise 1987 tarihli tek Avrupa senedi çerçevesinde 1992'de ticaret engellerinin kaldırılmasıyla sınırların daha geçirgen hale gelmesiydi. Duvarın yıkılışından hemen sonra Doğu ile Batı arasındaki boşluklardan ilk yararlanan yapılar suç ağları oldu. Cali karteli ve büyük Avrupa suç grupları 1990'ların başında yasadışı çıkarlarını ortaklaştırmak için toplantılar yapmaya başladı. Sonuçların görünmesi zaman aldı. 1993'ün ilk 3 ayında yaklaşık 2300 kilogram kokain ele geçirildi. Doğu Avrupa ile Rusya'nın küresel uyuşturucu geçişindeki önemi belirgin biçimde arttı. 21 Şubat 1993'te Rusya'nın Sankt Petersburg kenti yakınında yaklaşık 1092 kilogram uyuşturucu ele geçirildi ve çok sayıda kişi yakalandı. 1990, 1 Eylül ve Ekim aylarında ise Çekoslovakya ile Polonya'da bira partileri içine saklanmış 2 ayrı 100 kilogramlık kokain sevkiyatı bulundu. Suç ortaklığının coğrafi sınırı kalmamıştı. Avrupalı kaçakçılar tecrübe paylaşmak ve kalıcı ortaklıklar kurmak için Kolombiya'ya kadar gidiyordu. Kolombiyalıların Japon pazarına girmeye çalıştığı ancak Yakuza ile anlaşamadığına dair kanıtlar da vardı. 1993'ün başında İspanya yolculuğundan yaklaşık 10 yıl sonra Cali kartelinin erişimi organize suç tarihinin eşi az görülür küresel ağlarından birine dönüşmüştü. Bu büyümenin sınırı olmayabilirdi. Fakat Kolombiya'da Medellin kartelinin başlattığı savaş her şeyi değiştirecekti. Amerika Birleşik Devletleri'nin kolluk güçleri için asıl hedef uzun süre Medellin karteliydi. 1981 ile 1984 arasında Bogota'daki Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğinde görev yapan Alexander Watson, Cali'yi o dönemde nispeten sakin bir kent olarak gördüklerini söylüyordu. Uyuşturucu ticareti hızla büyümeye yeni başlamıştı. Amerikalılar Bogota'dan Cali büyük bir korku duymadan gidebiliyordu. Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin 1980'ler boyunca Cali kaçakçılarına daha yumuşak yaklaşması, kartelin neden uzun süre ikinci planda kaldığını açıklar. Dönemin diplomatlarından Crescencio Aros Jr., Escobar'ın örgütünü gösterişli yaşamı seven, altın zincirli klasik gangsterler olarak gördüklerini, Cali kaçakçılarını ise dikkat çekmeyen, hesapçı ve manipülatif kişiler diye tanımladıklarını aktardı. Onlara Gucci ayakkabılı suçlular diyorlardı. DEA 1981'de Cali ve Medellin'de şubeler açtı. Kolombiya'da ajanlık yapmak tehlikeliydi. 1976'da Bogota'da bir DEA ajanı bürosuna giren suikastçı tarafından öldürüldü. Bu 2 ofiste yalnızca 2'şer ajan görev yapıyordu. Ortaya çıkarabildikleri temel gerçek şuydu: çok sayıda kaçakçı vardı ve hepsi ya Cali ile ya da Medellin'le çalışıyordu. Fakat Medellin'in insan gücü daha azdı. En görünür isimlerden biri Chepe Santa Cruz'tu. Ajanlar onun hakkında daha açık bir profil çıkardı. Kolombiyalı makamlar 1983'te Chepe'nin Amerika Birleşik Devletleri ile yaptığı görüşmeleri dinlemeye başladı. Kartel, daha önce telefon görevlilerine rüşvet verdiği için bunu hemen öğrendi. Santa Cruz'un avukatlarından biri DEA ofisine giderek polis dinlemelerini engelleyecek mahkeme kararı arayacağını bildirdi. Bu tarihte Cali kartelinin
hukuk alanındaki çıkarlarını savunan yetenekli bir avukat kadrosu vardı. 1980'lerin ortasına gelindiğinde Cali kartelinin formülü tamamlanmıştı. Kolombiya'yı terörize etmek yerine satın al. Parayı her yere dağıt, sonunda herkes seni kabul etsin. Bir siyasetçiyi destekle, onu kendine bağla. Uyuşturucu parası Cali'de ekonomik patlamayı tetikledi. Araştırmacıların ifadesiyle kentin saygın yurttaşları, liderler serveti kentte dolaşıma sokup kendilerine iyilik yaptığında gözlerini kapatmaya hazırdı. Bu durum karteli yok etmeye çalıştıklarında işi çok zorlaştıracaktı. Yine de Gucci ayakkabı giymesi karteli kartel olmaktan çıkarmıyordu. Kentin sokak çeteleri ve seks işçileri gibi topluma aykırı görülen unsurlardan arındırıldığı, cesetlerin Cauca Nehri'ne bırakıldığı yaygın biçimde anlatılıyordu. 1980'lerin ortasında Cali karteli, Kolombiya toplumunun tüm kritik sektörlerini yozlaştırmıştı. Kendilerini dokunulmaz hissediyorlardı. Pratikte gerçekten de dokunulmazlardı. Devlet onları kovuşturmakla uğraşmıyor, bütün dikkatini şiddeti tırmandıran Medellin karteline yöneltiyordu. Pablo Escobar, o sırada Kolombiya Kongresi'nde yedek temsilciydi. Seçkin çevrelerce kabul edilme arzusu, onu spor destekçisi, sanayici, hayırsever, müteahhit ve doğal kaynak savunucusu gibi görünmeye yöneltiyordu. Fakat Adalet Bakanı Rodrigo Lara Bonilla, Medellin kartelini sonuna kadar takip etmeye kararlı, ilkeli bir hukuk savunucusuydu. Bonilla'nın hedefe konulması, Escobar'ın tetikçileri tarafından Bogota'daki kalabalık bir caddede öldürülmesiyle sonuçlandı. Adalet Bakanı'nın öldürülmesi, Devlet Başkanı Belisario Betancourt'u bütün uyuşturucu kaçakçılarına karşı acımasız savaş ilan etmeye zorladı. Medellin liderleri kamusal hayattan kayboldu. Kale liderleri Bonilla'nın öldürülmesini onaylamasa da onlar da yer altına çekilmek zorunda kaldı. Gilberto Rodriguez ile Jorge Ochoa İspanya'ya gitti. Santa Cruz Meksika'ya geçti ve yeni kokain laboratuvarları için olası yerleri araştırmaları amacıyla bazı adamlarını Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderdi. Ardından M-19 gerillaları Kolombiya Adalet Sarayı'nı bastı. Aralarında Yüksek Mahkeme Başkanı ve çok sayıda Yüksek Mahkeme yargıcının da olduğu 250 kişiyi rehin aldılar. Önümüzdeki 24 saat boyunca binlerce asker ve polis binayı geri almaya çalıştı. Hükümet sonunda kontrolü sağladığında Yüksek Mahkeme Başkanı Alfonso Reyes dahil 25 rehine ölmüştü. Gerillaların da tamamının hayatını kaybettiği bildirildi. Yaygın kanaate göre Medellin karteli kendileri aleyhindeki iade dosyalarını yok etmek için gerillalara sarayı ele geçirip adli arşivleri yakmaları karşılığında ödeme yapmıştı. Amerika Birleşik Devletleri ile iade anlaşmasının korunmasını destekleyen yargıçlar bu konuda kısa süre içinde oy kullanacaktı. Kolombiya hukuk düzeninin kalbine yapılan bu saldırı 10 yılın geri kalanı için korkunç bir emsal yarattı. 1990'a kadar 200'den fazla adli görevli ve en az 40 Kolombiyalı yargıç öldürüldü. 1986'da göreve gelen devlet başkanı Virgilio Barco Vargas, Amerika Birleşik Devletleri ile iade anlaşmasını uyguladı. Medellin karteli bunun üzerine devlete karşı terör kampanyası başlattı. Sloganları şuydu: Amerika Birleşik Devletleri'nde bir hapishane yerine Kolombiya'da bir mezar daha iyidir. İade yanlıları ve sertlik yanlısı uyuşturucu görevlileri hedef alınmaya başlandı. Bu dönemde Gilberto Rodriguez ile Jorge Ochoa'nın bir zamanlar güvene dayanan ortaklığı da bozuluyordu. İki örgüt yeni pazarlara genişledikçe ve bu genişlemenin yöntemi konusunda ayrıştıkça gerilim büyüdü. Dönüm noktalarından biri, ikilinin 1986'da İspanya'dan Kolombiya'ya iade edilmesiydi. Gilberto, 1987'nin Mart'ında kokain kaçakçılığı nedeniyle yargılandı. Suçlama, Amerika Birleşik Devletleri'ne iadesine yol açabilirdi. Fakat dava, Cali kartelinin adalet sistemi dahil her şeye nüfuz ettiği bir kentte görüldü ve Gilberto tahmin edildiği gibi beraat etti. Jorge Ochoa ise Temmuz 1986'da daha ağır bir hukuki durumla Kolombiya'ya döndü ve kaçmak zorunda kaldı. Kasım ayında Cali'nin dışındaki Palmira yakınlarında kurulan kontrol noktasında beyaz Porsche otomobiliyle yakalandı.
Escobar'ın kendi liderliğinde tek bir süper kartel kurma planını görüşmek için çağırdığı toplantıya gidiyordu. Polis aracı durdurduğunda Ochoa önce $10 rüşvet teklif etti. Teklif 400 bin dolara kadar yükseldi. Fakat görevli kabul etmedi. Ochoa tutuklandı ve Bogota'daki yüksek güvenlikli cezaevine kondu. Amerika Birleşik Devletleri derhal iade talebinde bulundu. Ochoa 30 Aralık'ta serbest kaldı ancak güvensizlik tohumu artık ekilmişti. Medellin liderleri, Cali'deki eski dostlarının onu ele veren bilgiyi sağlayıp sağlamadığını ve neden daha erken kurtarmaya çalışmadığını sorguluyordu. Ochoa'nın katılamadığı süper kartel toplantısında Escobar teklifini açıkladı. Birleşik Kartel, onun liderliğinde Kolombiya'daki tüm kaçakçıların siyasi ve ekonomik stratejisini yönetecekti. Her sevkiyata onay verecek, ayrıca her sevkiyatın toptan değerinin %30'unu alacaktı. 2 ya da 3 yıl önce bu teklif Cali liderlerini sindirebilirdi. Fakat artık yeterince güçlüydüler. Escobar'a tek kuruş ödemeyeceklerini açıkça söylediler. Gazeteci Simon Strong'a göre Escobar öfkesinden neredeyse söz bulamadı. Sadece bunun savaş anlamına geldiğini mırıldandı ve çiftlikten ayrıldı. Açık savaşa neden geçildiğine dair başka açıklamalar da vardır. Bir teori, iki grubun New York pazarında hakimiyet mücadelesi verdiği yönündedir. Cali, 1970'lerin ortasından beri pazarı kontrol ediyordu. Ancak 1980'lerin ortasında aşırı arz fiyatları düşürünce Jose Rodriguez, Gacha'nın liderliğindeki daha saldırgan Medellin grubu bu kazançlı pazara girmeye başladı. Başka bir teori, Kolombiya devletinin iki örgütü birbirine karşı kışkırtmış olabileceğidir. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğinden dışişlerine giden bir rapor, Medellin Ordu Tugay Komutanı General Jaime Ruiz Barrera'nın ve Medellin Belediye Başkanı'nın kartelleri birbirine kırdırmak için bu çizgiyi güçlü biçimde savunduğunu belirtiyordu. Pablo Escobar ile Pacho Herrera arasındaki düşmanlık için daha kişisel bir neden de anlatılır. 1980'lerin başında hapisteyken Pacho, Escobar'ın büyük New York dağıtıcılarından Jaime Pabo'nun çalışanı olan Pina adlı Kolombiyalıyla dost olmuştu. Pina, Pabo'nun ailesinden bir kişiyi taciz ettiği için Pabo'nu kızdırmış, kaçıp Herrera'nın örgütünden yardım istemişti. Pacho, güçlü ve şiddete başvurmaktan çekinmeyen Escobar'la çatışmak istemediği için onu işe almayı başta kabul etmedi. Ancak Pabon doğrudan Escobar'dan yardım isteyince durum değişti. Escobar, Chepe Santa Cruz'a tek telefon açmasının Herrera'yı Pina'yı teslim etmeye zorlayacağına inanıyordu. Rodriguez kardeşler, Pacho Herrera ve Santa Cruz toplandı. Pablo'ya meydan okumanın sonuçlarını biliyorlardı. Ancak tehditlere karşı birleşik duruşun en iyi cevap olduğuna karar verdiler. Escobar'a verdikleri cevap, Pina'yla bir sorunları olmadığıydı. Öfkelenen Escobar Pacho'yu aradı, Pina 24 saat içinde teslim edilmezse ailesini öldürmekle tehdit etti. Pacho bunu korku nedeni değil, onuruna yönelik hakaret saydı. Kardeşi Ramon'un New York hücresini yönettiğini biliyordu ve Pina'nın derhal işe alınmasını emretti. 13 Ocak 1980, 8 şafağından kısa süre önce, Medellin'in seçkin El Poblado semtindeki 8 katlı Monaco apartmanının önünde büyük bir bomba patladı. Bina Escobar'a aitti. Escobar evde değildi. Ancak eşi Victoria, oğlu Juan Pablo ve kızı Manuela çatı katında uyuyordu. Patlama 2 gece bekçisini öldürdü, caddede yaklaşık 4 metre derinliğinde çukur açtı ve çevredeki binaların camlarını indirdi. Aile fiziksel olarak yara almadı. Ancak Manuela patlamanın etkisiyle kısmen sağır kaldı. Escobar için bu sarsıcı bir andı. O güne kadar hiç kimse otoritesine bu ölçüde meydan okumamıştı. Önce DEA'in sorumlu olduğunu düşündü, sonra Cali'deki rakiplerinin dağıtım ağlarını ele geçirmek için saldırdıkları sonucuna vardı. Medellin'den Cali'ye tetikçiler yolladı. Cali liderleri de en iyi savunmanın saldırı olduğuna karar vererek kendi silahlı ekiplerini Medellin'e gönderdi. Böylece savaş başladı.
Kolombiya askeri istihbaratı, Monaco saldırısından sonra Ağustos ortasına kadar Cali kartelinden 60, Medellin kartelinden ise 18 kişinin öldüğünü bildirdi. İki taraf da savaşın uyuşturucu işine zarar verdiğini gördü ve ateşkes görüşmeleri yapmaya çalıştı. Fakat biriken düşmanlık çok büyüktü. Şiddet daha da tırmandı. Bir Renault otomobile yerleştirilen yaklaşık 90 kilogramlık bomba, Cali'deki La Rebaja eczanesinde patladı. 7 kişi öldü, 24 kişi yaralandı. Bir süpermarket, 20 başka iş yeri ve 7 ev hasar gördü. Savaş Amerika Birleşik Devletleri'ne de yayıldı. Ağustos'un son haftasında New York ve Miami'de onlarca patlama bildirildi. New York Times'ın aktardığı kolluk görevlilerine göre iki kartel birbirinin sevkiyatını polise ihbar etmeye başlamış, bu ihbarlar yıl boyunca büyük el koymalara yol açmıştı. Cali kartelinin ayrıca Kolombiya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne bir düzineden fazla profesyonel suikastçı gönderdiği ileri sürülüyordu. İki taraf yabancı paralı askerlerden de yararlandı. Emekli İsrail Savunma Kuvvetleri Albayı Yair Klein, Carlos Lehder'in aracılığıyla Jose Rodriguez Gacha'ya 100 Uzi hafif makineli tüfek, 460 Galil otomatik tüfek ve 200.000 mermi sevk edilmesine yardım etti. Adamlarının bir bölümünü eğitti. Cali karteli ise Ağustos 1988'de Escobar'ı öldürme operasyonunu planlamaları için 10 bin İngiliz paralı asker tuttu. Ekip 3 ay boyunca Escobar'ın Hacienda Nápoles çiftliğine saldırı için eğitim gördü. Fakat saldırı timini taşıyan helikopterin dağa çarpmasıyla operasyon başarısızlığa uğradı. Savaş uzadıkça Kolombiya güvenlik güçlerinin tutumu Escobar'ı daha çok öfkelendirdi. Gilberto Rodriguez'in DEA ile anlaşma yaptığını düşünüyordu. Ona göre devlet Medellin'i yok etmekle ilgileniyor, Cali'ye aynı kararlılıkla dokunmuyordu. Güvenlik güçlerinin en büyük rakipleriyle işbirliği yaptığından şüpheleniyordu. Sonradan ortaya çıkanlar bu şüphenin tümüyle temelsiz olmadığını gösterdi. 1988 ile 1992 arasında Kolombiya Başkanı olan Cesar Gaviria Trujillo, Medellin kartelini iki kötünün daha kötüsü olarak gördüklerini, bu nedenle devlet kaynaklarını ona karşı yoğunlaştırdıklarını açıklayacaktı. Escobar, makamların Cali ile işbirliğine ilişkin açık kanıtlara öfkelenerek saldırılarını artırdı. Bombalamalar, Başkan adayı Luis Carlos Galan'ın öldürülmesi ve Bogota üzerindeki bir uçağın bombalanması, devleti Medellin'e karşı tüm imkanları kullanacağı savaşa itti. Buna Escobar'ın nefret ettiği Cali karteliyle yakın işbirliği de dahildi. Ağustos ortası ile Aralık ortası 1989 arasında devlet 497 kişiyi tutukladı. 250 milyon dolar değerinde uyuşturucu ve mal varlığına el koydu, 9 şüpheliyi Amerika Birleşik Devletleri'ne iade etti. Aynı dönemde Escobar'ın misillemeleri 187 görevlinin ve sivilin ölümüne, 205 patlamaya ve 50 milyon dolar zarara yol açtı. Cali karteli yalnızca savaşın tarafı değildi. İstihbarat gücüyle savaşın yönünü etkiliyordu. 1989'un başında liderlik, El Navegante lakaplı Jorge Enrique Velázquez'i, Jose Rodriguez Gacha'nın örgütüne sızması için tuttu. Velázquez görevini o kadar iyi yaptı ki Gacha güvenliğini ona emanet etti. Cali karteli, Gacha'ya ulaşması için Velázquez'e 1 milyon dolar ödedi. 15 Aralık 1989'da güvenlik güçleri Gacha'yı, oğlu Freddy'yi ve birkaç korumasını çatışmada öldürdü. Bu, Medellin kartelinin yapısına ağır darbe vurdu ve Escobar'ı zayıflattı. Mart 1990'da Cali, Bogota ve Medellin'de aynı anda bombalar patladı. 26 kişi öldü, 200 kişi yaralandı. Escobar bir polisi öldürmek için daha önce verdiği ödülü 4.000 dolara çıkardı. Güvenlik güçlerinin herhangi bir üyesinin öldürülmesi için buna 8.000 dolar ek prim koydu. 3 ayda 108 polis öldürüldü.
Başkan Barzo 4 yıl boyunca Escobar'ı devirmeye çalışmıştı. Ama Escobar özgürdü ve ülkede uyuşturucu bağlantılı terör gündelik hayatın parçasıydı. Mayıs 1990'da Cesar Gaviria Trujillo seçimi, kaçakçılara taviz vermeyeceğini söyleyen sertlik yanlısı kampanyayla kazandı. Fakat iktidara gelince çatışma yerine uzlaşma politikasına yöneldi. 7 Ağustos'ta uyuşturucu liderlerine cömert teklif sundu. Teslim olun, hafif ceza alın ve iade edilmeyin. Escobar bunu zayıflık olarak gördü. Daha fazla taviz koparmak için baskıyı artırdı. Eylül'de ülkenin en büyük gazetesi El Tiempo'nun sahibi olan ailenin mensubu, gazeteci Francisco Santos'u ve eski başkanlık sekreteri Herman Montoya'nın kız kardeşi Marina Montoya'yı kaçırdı. Escobar, hükümet politikasını değiştirmenin en iyi yolunun ülke elitini terör kampanyasının ana hedefi yapmak olduğuna inanıyordu. 25 Eylül'de iki cepheli savaşı yeniden başlatıp Cali yakınındaki Rodriguez kardeşlere ait bir çiftliğe saldırdı. 18 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Kaçırma ve cinayet dalgası Ekim sonuna kadar sürdü. Cali karteli de Medellin'e düzenli olarak tetikçiler gönderiyordu. Bir olayda otel odalarından 12 kişi kaçırıldı. 4'ünün vurularak öldürüldüğü bulundu, 8 kişi ise kayboldu. 2 cesedin üzerinde Cali kartelinden oldukları için savaşın savaş olduğu yazan notlar vardı. Francisco Santos ile Marina Montoya'nın kaçırılmasından birkaç hafta sonra Gaviria yeni kararname çıkardı. Bir kaçakçı teslim olduğunda yalnızca tek bir suçu itiraf edecek, teslimden sonra hakkında yeni suçlama getirilse bile iade edilmekten kaçınabilecekti. Aralıkta başka kararname geldi. Bir suçu kabul eden kaçakçılara geniş adli avantajlar sağlandı. Medellin'in liderlerinden Ochoa kardeşler teklifi kabul etti. Birkaç yıl hapis yatacak, Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edilmeyecek, sonra da servetlerini kullanarak özgür kalabileceklerdi. Rodriguez Gacha'nın ölümü ve Ochoa'ların hapse girmesiyle Escobar iki cepheli savaşta yalnız kalmıştı. Teslim olursa iade edilmekten korkuyordu. Gaviria'nın çıkardığı kararnamelere rağmen adam öldürmeyi ve kaçırmaları sürdürdüğü için Ochoa'larla aynı tavizleri alacağının garantisi yoktu. Devletle yalnızca bildiği yöntemle uyuşturucu bağlantılı terörle savaşmaya devam etti. Ocak 1991'de Marina Montoya, Bogota'da başından 6 kurşunla vurulmuş halde bulundu. Medellin yakınlarında yapılan baskında polis, Escobar'ın kaçırdığı isimlerden bir diğeri olan eski bir başkan adayının kızı Diana Turba'yı yanlışlıkla öldürdü. Gaviria, Kolombiyalıların terör altında yaşamaktan yorulduğunu gördü ve teslim olmayı teşvik eden politikasını daha da genişletti. Yeni kararname, yalnızca ilk kararnameden sonraki suçlar için değil, tüm suçlar bakımından iade dokunulmazlığı vaat ediyordu. Aynı dönemde ülkenin anayasasını yeniden düzenlemek üzere toplanan kurucu meclis, iade politikasını tartışıyor, iadenin tamamen yasaklanmasını değerlendiriyordu. 1984'ten beri iade anlaşması ülkenin en hararetli tartışmalarından biriydi. Medellin çoğu zaman tehdit yolunu seçerken, Cali karteli kendi centilmen tarzıyla parlamento üyelerine para ödüyor. Avukatları iade tartışmaları boyunca sürekli çevrede bulunuyordu. Mayıs sonunda Escobar, Başkan Gaviria'nın hafif muamele ve Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edilmeme sözü vermesi karşılığında teslim olacağını duyurdu. Amerika'da hakkında en az bir düzine uyuşturucu kaçakçılığı ve cinayet suçlaması vardı. 19 Haziran 1991'de Kolombiya'nın ve belki de dünyanın en çok aranan adamı açıklanmayan bir yerden uçakla memleketi Envigado'ya götürüldü. Onun için özel olarak inşa edilen lüks La Catedral cezaevine kapatıldı. Escobar devletle savaşırken Cali karteli güç, servet ve nüfuzunu büyütmeye devam ediyordu. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki temelini sağlamlaştırıyor, Avrupa'ya ve Latin Amerika'nın tamamına yayılıyordu.
1990'da birkaç ay önce kaçakçılığın çoğundan Medellín'in sorumlu olduğunu söyleyen Amerika Birleşik Devletleri görevlileri, trafiğin aslan payını Cali örgütünün ele geçirdiğini fark etti. Yıl sonunda Cali'nin Amerika Birleşik Devletleri pazarındaki payı yaklaşık %70'e, Avrupa dağıtımındaki payı ise %95'e ulaşmıştı. Fakat örgüt büyüdükçe daha görünür hale geliyordu. Bir Temmuz 1991'de Gilberto Rodriguez, Time dergisine verdiği röportajda kendisini dürüst iş insanı, Escobar'ı ise kendisine destek vermeyen herkesi düşman gören bir tehdit olarak tanıttı. Escobar'ın 1979 tarihli iade anlaşmasını kaldırmak amacıyla şiddet eylemleri düzenlemesine yardım etmesini istediğini, kendi adaletini kendi eliyle uygulamaya inandığını ve devletle savaşın kazanılabileceğini düşündüğünü söyledi. Gilberto, bunun saçma olduğunu ileri sürdü. Cali kartelinin Escobar'ı ve ortaklarını başarıyla takip edemeyen General Jaime Ruiz'in uydurması olduğunu, kendisinin ise haksız yere bu New York pazarı savaşının içine yerleştirildiğini savundu. Yine de Escobar'ın hapisten çıkıp toplum borcunu ödemeyeceğinden korktuğunu itiraf etti. Söylemediği şey, Cali'nin de durmaya niyeti olmadığıydı. Escobar'ın eski ortaklarının çoğu, özellikle de onun infazcıları arasında sayılan Castaño kardeşler, yardım için Cali'ye yönelmeye başladı. Escobar'ın artan paranoyası, hain saydığı herkese karşı hesaplaşmaya dönüşmüştü. La Catedral'in çevresinde Escobar'ın en güvenilir yardımcılarına ait olduğu söylenen bedenler ortaya çıkıyordu. Bu kişilerin cezaevine götürülüp Escobar'ın gözetiminde işkence gördüğü ve öldürüldüğü anlatılıyordu. Temmuz 1992'de etrafında 500 asker bulunmasına rağmen Escobar La Catedral'den kaçtı. Önce La Romelia adlı çiftliğe gitti. Arama devriyelerinin bölgeden ayrılmasını ve kaçış haberinin yarattığı gürültünün dinmesini bekledi. Ardından Rio Negro yakınındaki Llano Grande'ye geçti. Devleti bir kez daha küçük düşürmüştü. Gaviria, Escobar'ı yeniden yakalayamazsa tarih içindeki yerini kaybedeceğini biliyordu. Bu kez Escobar'ın durumu daha zordu. Yalnızca hükümetle savaşmıyor. Eski müttefikleri dahil hemen herkes ona karşı dönmüş bulunuyordu. Cali liderlerinin de düşmanlarını sahneden silmeden rahat etmeyeceğini biliyordu. 30 Ocak 1993'te Bogota merkezinde bomba patladı ve 20 kişi öldü. Ertesi gün Medellin'de Escobar'ın eşi, 2 çocuğu, kız kardeşleri ve kayınvalidesinin yaşadığı apartmanların önünde 2 bomba patladı. Bombalardan birinde 90 kilogramdan, diğerinde 77 kilogramdan fazla dinamit vardı. Aynı anda Medellin'den yaklaşık 45 kilometre uzaktaki Escobar annesinin boş kır evine 5 silahlı kişi geldi. Tek bakıcıyı dışarı çıkardılar ve binayı havaya uçurdular. 2 Şubat'ta yeni bir grup saldırıların sorumluluğunu üstlendi. Los Pepes. Adları Pablo Escobar tarafından zulme uğrayanlar anlamına geliyordu. Açıklamalarında Escobar'ı, adamlarını ve varlıklarını bütünüyle yok etmek istediklerini, ona başkalarına uyguladığı yöntemlerin tadını yaşatacaklarını söylüyorlardı. Los Pepes, Escobar'a onun kendi kurallarıyla savaş açmıştı. Bu grubun ortaya çıkışında Escobar'ın kendisinin de payı vardı. La Catedral'deyken işleri en güvendiği adamlardan Fernando Galliano ile Gerardo Kiko Mona'ya bırakmıştı. İkisi de Medellin karteline sadakatini defalarca kanıtlamıştı. Ancak Escobar bir paranoya nöbetinde onları odasına çağırdı, uzun süre işkence ettirdi ve öldürttü. Mona'nın eşi intikam aramaya başladı. En açık yol kocasının düşmanlarıyla birleşmekti. Yakın ortaklarının öldürülmesi, diğerlerini de kendi hayatlarından korkar hale getirdi. Galliano ve Mona'nın adamları kendilerini tehdit altında hissedip Cali karteline koştu, taraf değiştirmek istediklerini söyledi. Cali liderleri bunu kabul etti, ancak bunun bedeli olarak yüklü para istediler. Böylece Medellin'den Cali'ye büyük miktarda para aktı. Başta Cali liderleri Los Pepes'le işbirliği gibi belirsiz girişimlere katılmak istemedi. Fakat sağlayacağı avantajı görünce fikir değiştirdiler. Los Pepes'in içinde Escobar'ın eski infazcıları vardı. DEA ajanlarıyla gizli işbirliğine dair iddialar bulunuyordu. Hatta CIA'in dahil olduğuna dair söylentiler dolaşıyordu.
Özünde Los Pepes, Cali kartelinin mali desteği altında Escobar'a karşı savaşan eski Escobar destekçilerinden oluşuyordu. Çekirdekte Cali liderleri, Escobar'ın eski ortaklarından Carlos ve Fidel Castaño kardeşler ile Don Berna bulunuyordu. Castaño kardeşler popüler dizilerde vahşi katiller olarak gösterildi, fakat ikisi de uzun süre Medellin kartelinin üyeleriydi ve Los Tangueros adlı ölüm mangasını yönetmişti. Los Pepes hikayesinin kilit kişisi Don Berna'ydı. Medellin'de sıradan infazcı olarak işe başlamış, çalışarak yükselmiş ve Escobar tarafından öldürülen Fernando Galliano'nun güvenlik şefi olmuştu. Galliano'nun ölümünden sonra hem intikam hem kariyer fırsatı gördü. Cali ile finansman anlaşmalarını yapan, siyasetçiler ile Castaño'lar ve Cali liderleri arasındaki bağlantıyı kuran oydu. Don Berna'nın bürokrasi içindeki bağlantıları dikkat çekiciydi. Eski DEA ajanı Chris Fistol, onun Los Pepes, polis ve DEA arasında bilgi taşıyan başlıca aracılardan biri olduğunu söyleyecekti. Polis tarafında 1989'da kurulan arama bloğu bulunuyordu. Kolombiya Kolluk Kuvvetleri'nin seçkin birimi sayılan bu yapı doğrudan başkanla bağlantılıydı. Birimin önde gelen subaylarından istihbaratçı Danilo González, Don Berna ile çalışmakla görevlendirildi ve ikili zamanla dost oldu. González'in daha önce de şüpheli kişilerle ilişkisi görülmüştü. Cali kartelinin düşüşünden sonra Kuzey Vadi karteline katılacak iki yozlaşmış Cali polisiyle arkadaştı. Danilo González daha sonra Şeytanın Karteli adlı grubu kuracaktı. Don Berna ise Cali'nin çöküşünden sonra 1995'ten 2005'e kadar Kolombiya'nın en önemli suç patronlarından birine dönüşecekti. Los Pepes, yozlaşmış kamu görevlileri, kolluk güçleri ve örgütlü suçun iç içe geçtiği, 2005'e kadar etkisini sürdüren bir yapı haline geldi. Bu ağın tüm parçaları tek hedefte birleşmişti: Escobar'ı ne pahasına olursa olsun durdurmak. Öfkelenen Escobar, 15 Şubat sabahı Bogota'nın merkezinde aralarında 5 dakika ve 12 blok bulunan iki güçlü bombayla karşılık verdi. 4 kişi öldü, 100'den fazla kişi yaralandı. Bunlar Ocak ortasında devlete savaş ilan etmesinden bu yana 5. ve 6. araç bombalarıydı. Fakat birkaç saat sonra Medellin'de mavi Toyota kamyoneti kullanan kimliği belirsiz kişiler Escobar'a ait El Poblado'daki lüks evi ateşe verdi. Los Pepes, Escobar'ın her terör eylemine karşılık dişe diş karşılık vereceğini gösteriyordu. 2 gün sonra Escobar'ın terör kampanyasını finanse eden baş mali destekçisi Carlos Mario Ochoa öldürüldü. Aynı gün Ochoa olmadan Escobar'a ulaşamayan infazcı Carlos Assad teslim oldu. Los Pepes, Escobar'ın örgütünü içeriden çözmeye başlamıştı. Cali kartelinin gelişmiş bilgisayar sistemleri ve Escobar'ın altyapısını araştıran uzmanları vardı. Hukukun sınırlarıyla bağlı değillerdi. Devletten ve DEA'den örtülü destek gördükleri için süreç daha da hızlandı. 5 Mart'ta Los Pepes nedenini açıklamadan ateşkes ilan etti. Basın bunun Escobar'a teslim olması için zaman tanımak amacıyla yapıldığını öne sürdü. Teslim olmadı. Tam 1 ay sonra grup, Escobar'ı bütünüyle yok etmeye kararlı olduğunu tekrar duyurdu. Kasım ortasına kadar Escobar'ın damadı dahil 50 adamını öldürmüş, akrabalarıyla ortaklarına ait yaklaşık 20 mülkü tahrip etmişlerdi. Büyük hedefi yakalayamadılar, fakat onun barınabildiği çevreyi yavaş yavaş ortadan kaldırdılar. Bu durum Kolombiya hükümetini de zor durumda bıraktı. Halk, Gaviria yönetiminin neden kontrolü sağlayamadığını, Los Pepes'le hükümetin birlikte çalışıp çalışmadığını soruyordu. Los Pepes'in kampanyası sırasında Amerika Birleşik Devletleri'li ve Kolombiyalı yetkililer, Cali kartelinin Escobar'ı bulmaya yardımcı bilgi verdiğini kamuoyunda elbette reddetti. Fakat daha sonra bu bilgilerin Pablo Escobar'ın düşüşünde kilit rol oynadığını kabul ettiler. Hükümet ölümcül mücadele içindeydi. Bilgi doğru olduğu sürece kaynağını önemsemiyordu. Kolombiya'nın kabusu 2 Aralık 1993'te Escobar'ın Medellin'deki bir evin çatısında öldürülmesiyle sona erdi. Cali'nin radyo istasyonları haberi yayınlayınca, kent sakinleri korna çalan otomobil konvoylarıyla ve Rodriguez'lerin eczanelerinin önünde beyaz bayraklarla kutlama yaptı. Miguel, yukarıdan gelen casusundan haberi alır almaz Gilberto'yu aradı. Gilberto konuşma sırasında ağladı. Sonra korkuya kapılan muhasebecisi Guillermo Payomari'yi kucakladı.
Genellikle kendinden emin ve mesafeli olan Gilberto'nun bu davranışı, kale liderlerinin savaş boyunca ne kadar baskı altında kaldığını gösteriyordu. En büyük düşmanlarının ölümüyle rahatlamışlardı. Fakat artık kokain dünyasının yeni krallarıydılar ve hükümet sıranın Cali'ye geldiğini hemen ilan etti. Aslında yetkililer Escobar'ı ararken de Cali'nin altyapısına sızmaya çalışmıştı. Liderlerin laboratuvarlarına, resmi konutlarına ve ofislerine düzenlenen baskınlarda yaklaşık 20 ton işlenmiş kokain ile 100 laboratuvar imha edildi. Ocak 1992'de Kolombiya güvenlik güçleri para aklama düzenine karşı 32 eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonlar yalnızca Cali'de değil, Bogota ve Barranca'da da yürütüldü. Çok sayıda bilgisayar, disket ve 20.000 mali kayıt ele geçirildi. Bu belgeler 3 tutuklamaya, Kolombiya, Britanya, Almanya, Hong Kong ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki toplam 15 milyon dolarlık banka hesabının dondurulmasına yol açtı. Aralık 1993'ün sonunda 120 Amerika Birleşik Devletleri ordusu mühendisi, Cali'den yaklaşık 120 kilometre uzaktaki orman köyü Huanaco'da 10 haftalık inşaat çalışması için Kolombiya'ya geldi. İki ülkenin görevlileri, askerlerin yalnızca okul ve yol yaptığını söylüyordu. Ancak pek çok Cali sakini, gerçek hedefin kartelin altyapısını izlemek ve baskınları yönetmek için büyük bir üs kurmak olduğuna inanıyordu. Bu arada kartel, Escobar sonrası dönem için seçenekleri değerlendiriyordu. Liderler geleceği, Amerika Birleşik Devletleri'ne daha fazla uyuşturucu sokmayı ve faaliyetleri uluslararası ölçekte genişletmeyi konuşmak üzere toplandı. Büyük hayalleri vardı. Fakat Escobar'ın ortadan kalkmasıyla kendi kabusları da başlamıştı. Amerika Birleşik Devletleri kolluk güçleri için kalenin çökertilmesi artık birinci hedefti. Büyük kırılma 18 Mayıs 1994'te yaşandı. Kolombiyalı makamlar, Rodriguez kardeşlerin üst düzey bir ortağından yaklaşık 1 milyon dolar değerindeki IBM S400 bilgisayarını ele geçirdi. O tarihe kadar uyuşturucu kaçakçılarından alınmış en gelişmiş teknolojik sistemlerden biri sayılıyordu. DEA'in bilgisayar uzmanlarının şifreleri çözmesi aylar sürdü. İçinden çıkan dosyalar çarpıcıydı. Kartelin toplumun her kesiminden Kolombiyalılara verdiği binlerce rüşvetin kaydı tutuluyordu. 1995'te Kolombiya hükümeti, Rodriguez kardeşleri ve kilit adamlarını bulmak için arama bloğuna 500 asker ve polis görevlendirdi. Baskınlar düzenlendi. Cali'nin her yanına Gilberto ve Miguel'in yakalanmasını sağlayacak bilgi için 1.600.000 dolar ödül vaat eden yüzlerce broşür dağıtıldı. Fakat sonuç gelmiyordu. Arama bloğu bir eve, apartmana veya iş yerine ulaştığında kardeşlerden birinin az önce kaçtığını öğreniyordu. Yolsuzluk o kadar yaygındı ki hükümet 48'i yüzbaşı olanlar dahil Cali karteliyle bağlantılı 174 polisi görevden almak zorunda kaldı. Kolombiyalı makamlar Amerika Birleşik Devletleri desteğiyle soruşturmayı sürdürdü. Kartel çalışanlarının çoğu güçlü liderlere karşı konuşmaktan ölümüne korkuyordu. Fakat sonunda iki önemli ortak anlaşma yaptı ve bu durum soruşturmanın yönünü değiştirdi. İlki, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Cali karteli büyükelçisi diye anılan Harold Arismendi'ydi. Miami'de giyim mağazası vardı. Kendi anlatımına göre iyi bir hayat sürüyordu. Fakat bir gün mağazasına gelen Kolombiyalılar, Cali karteliyle çok daha fazla para kazanabileceğini söyledi. Arismendi, 1991'den başlayarak 2 yılda bu işten 3 milyon dolar elde ettiğini tahmin ediyordu. Nisan 1993'te tutuklandı. Miguel Rodriguez'ten avukatlarından biri aracılığıyla 2 parçalı mesaj aldı. İlkinde kişisel algılamaması, ailesine her ay ödeme yapılacağı söyleniyordu. İkinci mesaj çok daha açıktı. Rodriguez, dost olarak iyi, düşman olarak çok kötü biri olduğunu hatırlatıyor. Anlaşmayı iyi düşünmesini, ailesinin hala Kolombiya'da bulunduğunu vurguluyordu. Buna rağmen Arismendi işbirliğini kabul etti. Cali karteline karşı ifade veren en önemli tanıklardan biri oldu. Onun tanıklığı,
Amerikan tarihinin en önemli suç soruşturmalarından sayılan Köşe Taşı Operasyonu'na yardım etti. Örgütün hiyerarşisini, yapısını, çalışma yöntemlerini ve kokainin Amerika Birleşik Devletleri'ne sokulup dağıtıldığı rotaları ayrıntısıyla anlattı. Bu bilgiler kartel aleyhine birçok yeni soruşturma ve operasyonun başlamasını sağladı. Miguel, Arismendi'nin taraf değiştirmesini ağır karşıladı. Dünya pazarına hakim olma planları yıkılıyordu. Dev ulus ötesi suç örgütünü ayakta tutmak için çok paraya ihtiyaçları vardı. Fakat Arismendi ve başka ortakların tutuklanması hem para akışını kesiyor hem dağıtımı bozuyordu. Amerika'dan yardım isteyen ikinci kilit isim baş muhasebeci Guillermo Payomari'ydi. 1995 yazında Payomari, önemli toplantıların çoğuna katılmış, yüzlerce belgeyi izlemiş ve çok fazla şey bilen birine dönüşmüştü. Nisan ayında Kolombiya hükümeti onu suç örgütünün paravanı olmakla suçlayıp sorguya çağırdı. Miguel onun konuşacağından korkuyor, zamanın daraldığını biliyordu. Polis Payomari'yi yakalarsa Miguel aleyhine çok güçlü bir tanık olacaktı. Eski muhasebecisini öldürmek için anlaşma yaptı. Payomari Cali'de saklanmayı başardı. Hayatta kalmak için tek şansının teslim olmak olduğunu anladı ve düzenleme yapmak üzere Bogota'daki Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğini aradı. Ağustos'ta Büyükelçiliğe geldi, DAA ile teslim olma ve işbirliği koşullarını görüştü. Tanıklığı karşılığında tanık koruma programına alındı. Eşinin onun Bogota'ya gittiği gün belirlenen yerde buluşması gerekiyordu. Ancak kadın gelmedi. Kaybolmuştu. Aynı günlerde Kolombiya siyasetinde derin bir mücadele yaşanıyordu. Başsavcı Gustavo de Greif, Cali kartelinin uyuşturucu işini barışçıl biçimde sisteme dahil etme, yani yasallaştırmaya yakın bir politika savunuyordu. Kolombiya'da başsavcılık yargı erkinin parçasıdır ve başkandan bağımsızdır. Bu nedenle devlet başkanı Gaviria'nın savcı üzerinde doğrudan denetimi yoktu. Gaviria bu tutumdan hoşnut değildi, ancak müdahale etme imkanı sınırlıydı. Amerika Birleşik Devletleri yetkilileri ise Kelly karşı bu yumuşak yaklaşımı daha da büyük tepkiyle karşılıyordu. De Greif, liderleri teslim olmaya ikna etmenin kartellerle bağlantılı dev yolsuzluğu ve yaygın şiddeti azaltmanın en iyi yolu olduğuna inanıyordu. Hazırladığı adalete teslim planında savcılığın hakkında kanıt topladığı kaçakçıya indirimli ceza verilecekti. Aleyhinde yeterli olmayan ancak belirli kanıt bulunan kişi azami cezanın yarısını alacaktı. İade ise söz konusu olmayacaktı. Amerika Birleşik Devletleri hükümeti de Greif'in Cali karteliyle ilişkisinin göründüğünden daha yakın olduğundan şüphelenmek için nedenler buldu. Havayolu kayıtlarında onun adı Gilberto Rodriguez'inkiyle birlikte geçiyordu. Başsavcı Gilberto veya Miguel Rodriguez'le hiç görüşmediğini söyledi. Fakat muhasebeci Payomari soruşturma sırasında da Greif'in 1993'te kardeşlerle 2 kez buluştuğunu, teslim olma anlaşmasını ve muhtemelen Los Pepes dosyalarını görüştüğünü ifade etti. Liderler Amerika Birleşik Devletleri için hala dokunulmaz görünüyordu ve yasallaşma ihtimali ufukta belirmişti. Seçim öncesinde Cali, kaçakçılarla uzun geçmişi bulunan Ernesto Samper'i destekledi. Samper'in en az 1981'de Intercontinental Oteli'nde Medellin liderleriyle buluştuğu, Gilberto'nun İspanya'da kullandığı not defterinde Samper'in kişisel numarasının yer aldığı anlatılıyordu. Fakat uyuşturucu kasetleri skandalı patladı. 5 Haziran 1994'te başkan adayı Andrés Pastrana, Cali'de kampanya yürütürken kimliği bilinmeyen biri ona, telefon dinlemelerinden elde edilmiş konuşmalar içeren kasetler verdi. Kasetler, Cali kartelinin rakibi Ernesto Samper'in kampanyasına 6 milyon dolardan fazla para aktardığına dair güçlü kanıtlar taşıyordu. Buna rağmen seçimi Samper kazandı. Yine de bunu kartelin desteği sayesinde kazanmadığını kanıtlamak zorundaydı. Ortaya paradoksal bir tablo çıktı. Uyuşturucu parasıyla ilişkilendirilen bir başkan, Washington'un uyuşturucuyla savaşta güvenilir ve öngörülebilir müttefikine dönüştü. Cali liderlerinin umut bağladığı adam en büyük düşmanları oldu. Şaibeli ilişkilerin baş şüphelisi olan Samper, Clinton yönetimi uyuşturucu liderlerinin üzerine gitmesi için bastırdığında direnemedi.
Sürekli baskı ve operasyonlar kartelin iletişim ağı ile para akışını etkilemeye başladı. Miguel ve Gilberto Rodriguez için 1.900.000 dolar, Santa Cruz ve Herrera için 625.000 dolar ödül konmuştu. Liderler artık muhbir ve ihanet korkusuyla yaşıyordu. Sözde daha ılımlı kartel, riske yer bırakmak istemedi. 6 hafta içinde kentte bazıları işkence izleri taşıyan 75 kadar ceset bulundu. Gilberto'nun izine Flaco lakaplı ortağı üzerinden ulaşıldı. Muhbirler Flaco bulunursa patronun er ya da geç ortaya çıkacağını söylüyordu. 9 Haziran 1995'te Gilberto Rodriguez, Cali'de lüks bir dairede yakalandı. Tutuklama sırasında korkuya kapılan satranç oyuncusu ateş etmemelerini, barış insanı olduğunu söyledi. Bu tutuklama, Kolombiya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Cali karteline karşı ilk büyük zaferiydi. Gilberto, uyuşturucu kaçakçılığı ve yasadışı zenginleşme suçlarından 24 yıla kadar hapis tehdidiyle karşı karşıyaydı. Amerika Birleşik Devletleri'nin çeşitli kentlerinde hakkında iddianameler de bulunuyordu. Ancak avukatları Kolombiya Ceza Kanunu'ndaki tüm kolaylıkları elde edebilirse 5 yıldan fazla hapis yatmayabilirdi. Gilberto'nun yakalanmasından bir gün sonra Medellin merkezindeki San Antonio Parkı'nda yapılan sokak festivalinde bomba patladı. 21 kişi öldü, 200'den fazla kişi yaralandı. Kimliği belirsiz bir kişi, saldırının Rodriguez'in tutuklanmasına misilleme olduğunu bildirdi. Fakat terör eylemleri artık bütün dikkatini Miguel Rodriguez'e çevirmiş Kolombiyalı makamları durduramadı. Miguel'in yakalanmasına güvenlik şefi Jorge Salcedo yardım etti. İronik biçimde birkaç yıl önce Cali kartelinin Jose Rodriguez Gacha'ya ulaşmasına yardım eden bilgi akışında da rol oynamıştı. Salcedo hayatını riske atarak DAI Miguel'in saklandığı yer hakkında doğru bilgiler verdi. Miguel, örgütündeki köstebeğin kimliğini neredeyse çözmüştü. Ajanlar, Salcedo'nun işaret ettiği lüks sitedeki daireyi 4 gün izledi. Miguel'in orada olduğundan emin olunca baskını 6 Ağustos'a, yani ertesi güne planladılar. Daha önce onu yakalamaya yönelik her girişim başarısız olmuştu. Miguel her seferinde ajanların yarım adım önünde kalmıştı. Başarı sürprize bağlıydı. Rodriguez'in her zaman birden fazla kaçış yolu vardı. Bu kez ajanlar onu duvara yerleştirilmiş 5 kapaklı dosya dolabının arkasındaki sığınağa girmeye çalışırken yakaladı. Sığınakta yiyecek, şişelenmiş su, oksijen tüpü, tabure ve Kolombiya Ceza Kanunu'nun bir nüshası bulunuyordu. Tutuklanmasının ardından kalabalıktaki bir Amerikalıyı görünce her şeyi anladı. Hatta DEA ajanlarıyla sakince fotoğraf çektirdi. Chepe Santa Cruz ise Miguel'e göre daha önce tutuklanmıştı. La Picota cezaevine kondu. Fakat kendisini almaya geldiği söylenen müfettişlerin otomobiliyle hapisten çıkarılarak kaçtı. Askeri ve istihbarat birimleri Cali'yi ve Bogota'yı taradı. Ancak iz bulamadı. Kolombiya hükümeti onun yakalanması için 2 milyon dolar ödül koydu. Sonrasında olanlar belirsizliğini korur. Resmi anlatı, Santa Cruz'un 5 Ağustos 1996'da polisle çatışmada öldüğünü söyler. DAA ajanları da bu açıklamayı doğruladı. Ancak ölüm sonrası fotoğraflar bedeninde işkence izleri bulunduğuna işaret ediyordu. Ailesi ikinci otopsi istedi. Fakat Santa Cruz yapılmadan Cali mezarlığına gömüldü. Bugün birçok kaynak resmi anlatıdan şüphe duyar. Danilo González ile Don Berna'nın kartelin düşüşünü öngörüp rakiplerini ortadan kaldırmak için onun ölümünde rol oynamış olabileceği düşünülür. Santa Cruz'un ölümünden sonra Pacho Herrera, Cali'nin kalan tek patronu oldu. Aylar süren görüşmelerin ardından 1 Eylül 1996'da Cali polis üssüne gidip doğrudan General Rosso José Serrano'ya teslim oldu. Muhbirliğe başladı. Aralarında aile üyelerinin de bulunduğu 35 kişiyi kartel üyeliğiyle suçladı. Karşılığında uyuşturucu kaçakçılığından 6 yıl 8 ay hapis ve 1 milyon dolar para cezası aldı. 5 Kasım 1998'de Pacho, Palmira cezaevinin yüksek güvenlikli bölümünde futbol oynarken iyi giyimli bir adam avukat gibi yanına yaklaştı.
Onu sıcak biçimde kucakladı, sonra silahını çıkarıp başına 6 el ateş etti. Cali kartelinin yönetici kadrosu böylece bütünüyle çökmüştü. Miguel ve Gilberto ise La Picota, cezaevinde suçludan çok ayrıcalıklı misafirler gibi yaşıyordu. Kolombiya'nın derin yolsuzluğa açık cezaevi sistemi sayesinde cep telefonları ve hapishanedeki ankesörlü telefonlardan işleyen haberleşme ağıyla işlerini kontrol etmeyi sürdürdüler. Aileleri ve avukatları diledikleri gibi girip çıkıyor, mesaj taşıyordu. Bir hafta içinde 123 avukat Gilberto'yu ziyaret etti. Hücreleri kablolu televizyonu, pahalı müzik setleri, halıları ve özel banyoları olan lüks daireleri andırıyordu. Kendi aşçıları ve özel barları bile vardı. Miguel cezaevinde Pobre Miguel adında küçük bir büfe işletiyor. Ziyaretçilere kurabiye, aspirin, Belçika'dan getirilen çikolata ve meşrubat satıyordu. Kolombiya hukukuna göre cezaevi içinde iş yapması, cezasının 1/3'e kadar indirilmesini sağlayabilirdi. Ocak 1997'de kardeşler nihayet suçlarından mahkum edildi. Avukatların yaptığı anlaşma sonucunda abi Gilberto 10,5 yıl, Miguel 9 yıl hapis cezası aldı. Bu cezalar mahkemenin verebileceği 24 yıldan veya Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edilmeleri halinde muhtemelen alacakları şartlı tahliyesiz müebbetten çok daha hafifti. Üstelik bu yalnızca ilk davaydı. Kardeşler hakkında bekleyen 4 dava daha bulunuyordu. Ertesi ay Miguel, 1989'da Tampa'ya gönderilen 180 kilogramlık kokain sevkiyatı nedeniyle 23 yıl hapse mahkum edildi. Mayıs 1998'de Temiz Mahkemesi iki kardeşin hapis cezalarına 5 yıl daha ekledi. 7 Kasım 2002'de Kolombiya Mahkemesi'nin Devlet Başkanı Alvaro Uribe'nin yoğun baskısına rağmen Gilberto'yu erken tahliye etme kararı ülkede şaşkınlık yarattı. Satranç oyuncusu işlediği suçlar için 6 yıldan az hapiste kalmıştı. Gilberto'nun serbest bırakılmasından 4 ay sonra Kolombiya hükümeti ona yeni suçlama yöneltti. 1990'da Kolombiya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne 150 kilogram kokain gönderilmesine karışmak. Gilberto yeniden cezaevine döndü. Amerika Birleşik Devletleri hükümeti de Rodriguez kardeşlerin iadesini sağlamak için soruşturmaya devam etti ve Cali kartelinin para ile varlıklarının peşini hiç bırakmadı. Kartelin uyuşturucu ticaretinden kazandığı milyarlarca dolar, özellikle ilaç sektörü olmak üzere yasal görünen şirketlere yatırılmıştı. Gilberto ve Miguel için en büyük darbe, kurdukları Drogas La Rebaja eczane zincirine el konulmasıydı. Ülke çapında 26 kentte bulunan, 2004'te değeri 216 milyon dolar hesaplanan 400 eczane, bütün mali örgütlenmenin omurgasını oluşturuyordu. Bu el koyma, sistemin belini kırdı. 3 Aralık 2004'te Gilberto Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edildi. Mart 2005'te Başkan Uribe Miguel'in de iadesini emretti. Ocak 2006'da Miguel'in oğlu ve kartelin fiili lideri sayılan William Rodriguez Abadia, yıllarca kaçtıktan sonra Panama'da Amerika Birleşik Devletleri ajanlarına teslim oldu. William Rodriguez Abadia'nın teslim olması aile için yeni bir kırılma yarattı. Babası ve amcası Miami Federal Gözaltı Merkezi'nde Eylül ayındaki duruşmayı beklerken 40 yaşındaki Abadia onlara karşı ifade vermeyi kabul etti. 1990 ile Temmuz 2002 arasındaki büyük ölçekli kokain ithalatı komplosuna katıldığını kabul etti ve federal mahkemede yaklaşık 22 yıl hapis cezası aldı. Abadia, 1995'te hapsedilmelerinden sonra babası ile amcasının suç imparatorluğunu parmaklıklar arkasından yönetmesine yardım ettiğini itiraf etti. Yaklaşık 300 milyon dolar değerindeki iş imparatorluğundaki hissesinden vazgeçmeyi de kabul etti. 26 Eylül'de Gilberto ile Miguel, Cali karteli davasındaki sözde Clinton listesinde bulunan aile üyelerinin huzur içinde yaşayabilmesi için anlaşmaya gitti. Orta Amerika üzerinden Kolombiya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne 200 kilogramdan fazla kokain sokmak için komplo kurduklarını kabul ettiler. Ayrıca Kolombiya genelindeki 400'den fazla perakende, eczaneyi ve ilaç üreten şirketleri kapsayan imparatorlukları üzerinden yasadışı servetlerini aklama komplosundan, New York Güney Bölgesi Savcılığınca yöneltilen suçlamaları da kabul ettiler.
Aile üyeleri soruşturmada uyuşturucu gelirleri kullanıldığı belirlendiği için Rodriguez'lerin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ve dünyanın başka yerlerindeki işletmelerinden doğacak miras haklarının tamamından feragat etti. Buna karşılık 16 Aralık 1997'den önce işlenen suçlar bakımından kara listeden çıkarılma hakkı elde ettiler. Suçun kabulünün hemen ardından hakim 67 yaşındaki Gilberto'yu ve 62 yaşındaki Miguel'i para aklamadan 30 yıl hapse mahkum etti. Bu ceza, Florida Güney bölgesindeki kokain kaçakçılığı iddianamesi nedeniyle daha önce verilen başka bir 30 yıllık cezayla aynı anda infaz edilecekti. Gilberto, 2022'de 83 yaşında kanser nedeniyle öldü. Miguel Rodriguez ise hayattadır. Mevcut tahliye tarihi 15 Temmuz 2028'dir ve 80 yaşındadır. William Rodriguez, anlaşma koşulları altında 5 yıl ceza çekip serbest kaldı. 2014'te Cali Karteli'nin Oğlu adlı kitabı yazdı. Kitapta hayatını ve babasıyla amcası aleyhine konuşma kararını anlattı. Medellin ve Cali gibi iki büyük Kolombiya kartelinin yenilgisi uyuşturucuyla savaşı kökten değiştirmedi. Ancak tutuklanmaları Kolombiya'daki diğer kaçakçılar için önemli bir ders oldu. Bir örgüt çok büyük, çok karmaşık ve çok görünür hale geldikçe daha kırılgan hale gelir. Bugün Kolombiya'daki uyuşturucu ticareti geçmiştekinden farklı örgütleniyor. Bir zamanlar binlerce kişiyi çalıştıran ve yılda 7 milyar dolara kadar gelir sağlayan dev suç şirketleri ortadan kayboldu. Yerlerini Cali kartelinin gizlilik anlayışını benimseyen ancak karmaşık hiyerarşilere ve modern iletişim sistemlerine eskisi kadar dayanmayan küçük karteller yani kartelitoslar aldı. Gereksiz tanıkların bulunmadığı yüz yüze toplantı hala en güvenilir yöntem sayılıyor. Modern Kolombiyalı karteller ürünü doğrudan müşterilere satmıyor. Meksikalı ortaklara satış yapıyorlar. Böylece Amerika Birleşik Devletleri'nin kendilerine karşı iade dosyası kurması daha zorlaşıyor. Kokain nereye ulaşırsa ulaşsın, iade kelimesi uyuşturucu kaçakçıları için hala en korkulan kelimelerden biri olmaya devam ediyor. Kolombiyalı kaçakçılar bir dönem Amerika Birleşik Devletleri'ne sokulan kokainin %80 ila %90'ından sorumluydu. Cali ve Medellin'in tasfiyesiyle oluşan boşluğun büyük bölümünü Meksika kartelleri doldurdu. Her yıl sınırı geçen herkesi ve her aracı durdurmak mümkün değil. Amerika Birleşik Devletleri sınır devriyesinin tahminine göre sınırı yılda 48 milyon yaya, 90 milyon araç ve 4,4 milyon kamyon geçiyor. Tarihin bu uzun ve karanlık hikayesinin sonunda değişmeyen şey şuydu: uyuşturucuyla savaş bitmedi. Yalnızca oyuncuları değişti.